Bugün Steam'de herkesin konuştuğu 6 oyunu tek videoda mercek altına alıyorum. Project Zomboid, The Binding of Isaac Rebirth, Rust, PUBG, Battlegrounds, Dota 2 ve Counter-Strike 2. Neden bunlar? Çünkü her biri şu an on binlerce oyuncuyu ekrana kilitlemiş durumda. Birazdan her biri için şunu net göreceksin. Nasıl bir deneyim sunuyor, kime göre ve sayılar ne anlatıyor? Sonda da hepsini yan yana koyup hangisinin sana göre olduğunu bulacağız. Hazırsan başlıyoruz. İlk durağımız Project Zomboid. Zombi kıyametinin içinde hayatta kalma mücadelesi sunan bir sandbox RPG. Yalnız ya da çoklu oyuncularda loş bir atmosferde keşif yaparken bir ısırığın bile ölümcül olabileceği hissi hakim. Oynanışın çekirdeği, eşya toplama, inşa, zanaat, savaş, tarım ve balıkçılık gibi aktiviteleri birleştiren derin bir beceri sistemi ve devasa bir harita üzerine kurulu, hatta sevimli bir tanrıça Rakun öğreticisiyle yeni başlayanları yönlendiriyor. Tek oyunculu ve eşli modları, hem rahat bir oturumda kısa süreli hayatta kalma denemeleri hem de uzun planlı bir üs kurma süreci isteyenler için uygun, PvP ve kooperatif seçenekleri de rekabetçi ve takım odaklı oyunculara hitap ediyor. Oyun Windows, macOS ve Linux platformlarında çalışıyor. Minimum sistem gereksinimleri Windows 10 bir 64 bit, Intel 2.70 7 GHz quad-core işlemci, 8 GB RAM, 10 GB depolama ve 4 GB VRAM'lı ayrı bir grafik kartı olarak belirlenmiş. Topluluk, oyunun derinlemesine taktiksel doğasını ve sürekli güncellemelerini övgüyle karşılıyor. Şu an yaklaşık 48 bin kişi oynuyor ve oyuncuların %94'ü olumlu. Bugünün listesinde oyuncu kalabalığında 6. Sırada. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Hem tek başına hem arkadaşla oynanabiliyor, iki tarafa da hitap ediyor, kol desteği tam, koltuktan da rahat oynanıyor. Platform tarafında Windows, Mac, Linux destekli, güncel bir sistem ister. Sıradaki oyunumuz The Binding of Isaac Rebirth, rastgele oluşturulan bir aksiyon RPG shooter'ı, roguelike ögelerle dolu. İsa'cın tuhaf hazinelerle şekil değiştirerek canavar sürülerine karşı savaştığı bir macera. Temel oynanış, odak noktasını her odada yeni bir alan keşfetmek, eşyalar toplamak ve İsa'cın yeteneklerini kombinleyerek zor düşmanları yenmek üzerine kurulu. Tek oyunculu ve ortak / bölünmüş ekranlı çok oyunculu modları sayesinde solo meraklıları, arkadaşlarıyla co-op oynayanlar, kısa bir oturumda birkaç odayı temizlemek isteyenler ya da saatlerce süren derin bir rogelike deneyimi arayanlar için ideal. Windows, macOS ve Linux'ta çalışıyor. Minimum gereksinimler XP Core 2 Duo, 2 GB RAM ve bir diskret ekran kartı olduğu için düşük sistemli bilgisayarlarda bile rahatça oynanabiliyor. Topluluk oldukça canlı. Forumlar ve Discord kanalları oyuncuların stratejilerini ve yeni buluşları coşkuyla paylaştığı bir ortam sunuyor. Şu an yaklaşık 60 bin kişi oynuyor ve oyuncuların %97'yi olumlu. Üstelik bugünün beğeni şampiyonu, %97 olumlu oyla listenin zirvesinde. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Tam bir solo deneyim, kendi temponda ilerlemek isteyenlere göre. Kol desteği tam, koltuktan da rahat oynanıyor. Platform tarafında Windows, Mac, Linux destekli, sistem gereksinimi abartılı değil, orta halli bir bilgisayar genelde yetiyor. Şimdi sırada Rust bir hayatta kalma MMO'su, adada tek hedefin, canlı kalmak, zorlu doğa ve diğer oyuncularla sürekli gerilim dolu bir atmosfer sunuyor. Oyun, kaynak toplama, barınak inşa etme ve diğer hayatta kalanlarla çatışma üzerine kurulu, her kararın ölümcül sonuçları olabilir. Hem solo hem de eşli oynanabilir, rekabetçi PvP'ye odaklanır, uzun oturumlar için idealdir ancak yoğun aksiyon, kısa oyun seanslarını da destekler. Windows ve macOS'ta çalışır, orta düzey işlemci ve bellek gerektirir. Ekran kartı olarak orta sınıf bir model önerilir. Topluluk agresif ve stratejik oynanışıyla tanınır. Oyuncular genellikle deneyimli ve tartışmacıdır. Şu an yaklaşık 70 bin kişi oynuyor. Oyuncuların %87'yi olumlu. Bugünün listesinde oyuncu kalabalığında 4 sırada. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Bu oyun en çok arkadaş grubuyla parlıyor. Platform tarafında Windows, Mac destekli, güncel bir sistem ister. Oyuncu nabzı da net, %87 olumlu. Ve şimdi karşında Battle Royale furyasını başlatan PUBG Battlegrounds, oynaması ücretsiz yapısıyla her an elenebileceğiniz, giderek daralan bir alanda hayatta kalma mücadelesi verirken son ayakta kalan olmanın o gerilim dolu heyecanını il. Bunca yıla rağmen yaklaşık 319 bin kişiyi aynı anda ekranda tutmak, az oyunun başarabildiği bir şey, modası geçmeyen oynanışın kanıtı. Aksiyon sevenler için hala ilk duraklardan biri. Bugünün listesinde oyuncu kalabalığında 3 sırada. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Kol desteği tam, koltuktan da rahat oynanıyor. Platform tarafında Windows destekli, güncel bir sistem ister. Oyuncu nabzı da net, %61 olumlu. Listenin bir sonraki konuğu
Her gün dünya çapındaki milyonlarca oyuncu yüzden fazla Dota kahramanından birisiyle savaşa giriyor. İster 10 isterseniz 1000 saat oynamış olun. Gelen güncellemelerle Dota'daki özellikler, oynanış ve karakterler sürekli değişip geliştiğinden her zaman keşfedilecek yeni şeyler bulabilirsiniz. Oyun, 5 kişilik iki takımın harita üzerinde birbirine karşı stratejik çatışmalar yürüttüğü bir MOBA deneyimi sunuyor. Kahraman seçimi, beceri kombinasyonları ve harita kontrolü oyunun kalbinde. Tek başınıza kuyrukta bekleyebilir ya da arkadaşlarınızla eşli oynayabilir, hem rahat bir şekilde kısa oturumlarda eğlenebilir hem de rekabetçi liglerde uzun ve yoğun maçlar yaşayabilirsiniz. Windows, macOS ve Linux platformlarını destekliyor. Minimum sistem gereksinimi, Windows 7 ya da üstü, Intel Dual Core ya da AMD2, 8 GHz işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 8600, 9600 GT ya da AMD Radeon HD2 1600, 3600 gibi bir ekran kartı olduğu için eski bilgisayarlarda bile çalışabiliyor. Topluluk, oyunun sürekli güncellenen metasına ve derin stratejisine hayran ama zaman zaman toksik bir havada da bulunabiliyor. Şu an yaklaşık 470-6000 kişi oynuyor. Oyuncuların %81'i olumlu. Bugünün listesinde oyuncu kalabalığında 2 sırada. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Bu oyun en çok arkadaş grubuyla parlıyor. Platform tarafında Windows, Mac, Linux destekli, güncel bir sistem ister. Oyuncu nabzı da net, %81 olumlu. Son olarak Counter-Strike 2 şu an yaklaşık 638 bin kişi oynuyor. Oyuncuların %86'ı olumlu. Bunca yıla rağmen yaklaşık 638 bin kişiyi aynı anda ekranda tutmak az oyunun başarabildiği bir şey. Modası geçmeyen oynanışın kanıtı. Aksiyon sevenler için hala ilk duraklardan biri. Bugünkü listenin oyuncu rekoru da onda. Peki bu oyun tam olarak kime göre? Platform tarafında Windows, Linux destekli, güncel bir sistem ister. Oyuncu nabzı da net, %86 olumlu. Şimdi hepsini aynı teraziye koyalım. Anlık oyuncu sayısında zirvede Counter-Strike 2 var, yaklaşık 638 bin kişiyle. Ama kalabalık her şey değil. Beğeni oranında ipi göğüsleyen The Binding of Isaac Rebirth, %90, 7 olumlu yorumla. Hemen arkasında Dota 2 geliyor, yaklaşık 476 bin oyuncuyla, fark sanıldığı kadar açık değil. Yani tercih senin. Kalabalık ve canlı bir dünya mı, yoksa oyuncuların kalbini kazanmış bir deneyim mi? Gitmeden hafızanı tazeleyelim. Bugünün tablosu tek nefeste. Counter-Strike 2 aksiyon cephesinde yaklaşık 638 bin kişiyle, Dota 2 aksiyon cephesinde yaklaşık 476 bin kişiyle, PUBG aksiyon cephesinde yaklaşık 319 bin kişiyle, Rust aksiyon cephesinde yaklaşık 70 bin kişiyle, The Binding of Isaac aksiyon cephesinde yaklaşık 60 bin kişiyle, Project Zomboid bağımsız yapımcı cephesinde yaklaşık 48 bin kişiyle, hepsi canlı istim verisiyle saniyesi saniyesine bugünün fotoğrafı. İşte günün 6 öne çıkanı. Peki sana göre hangisi zirveyi hak ediyor? Yorumlara yaz, tartışalım. Her gün taze istim verisiyle buradayım. Kaçırmamak için abone olmayı unutma.